Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Almanya'nın ABC'si devam ediyor. Bugün G harfindeyiz. Maddemiz gurbetçi. Almanya'dan bahsedip de gurbetçiden bahsetmemek olmaz. 30 Ekim 1961 senesinde işçi anlaşması imzalandı Almanya ile Türkiye arasında. Bu işçi anlaşması ile birlikte milyonlarca insan kademe kademe Almanya'ya geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın çok ciddi bir işçi boşluğu vardı, ihtiyacı vardı. Bu boşluk önce başka ülkelerden gelen insanlarla karşılanmaya çalışıldı. Ancak onlar yeterli olmayınca Türkiye'ye başvuruldu. Türkiye'nin politik anlamda zorluk çektiği yıllar bunlar. Ancak ben o siyasi çalkantıların içerisine girmeyeceğim şimdi videomda. En nihayetinde 30 Ekim 1961 senesinde Almanya ile Türkiye arasında bir işçi anlaşması imzalandı ve ona bağlı olarak erkekler, özellikle erkekler, çoğunluğu erkek olmak üzere birçok insan Almanya'ya geldi. Bunun dışında tek başına gelen birçok kadın da var. Bunu da aklımızdan çıkarmamak lazım. Burada aslında bilinmeyen birkaç şeyi veya birkaç şeyi düzeltmek lazım burada. İnsanların kafasında genelde işçi anlaşmasıyla gelen insanların vasıfsız olduğu bilgisi var. Bu yanlış bir bilgi. Öncelikle bunu söylemek lazım. Almanya işçileri çok seçerek aldı, bunu söyleyelim. Özellikle sağlık konusunda da çok detaylı araştırmalar yapıldı insanlar kabul edilmeden önce. Gelenlerin üçte biri vasıflı insanlardı. Yani üçte birinin mesleği vardı. O meslekler ya aynı şekilde devam ettirilerek ya da üstüne eğitimler alınarak Almanya'da mesleklerini icra etmeye devam ettiler. Bu birinci bilgi. Vasıfsız olan kısım 3'te 2'lik kısımdı. Onların bir kısmı da daha basit işlerde, belki en basit işlerde çalışarak, belki zaman içerisinde eğitim alarak belli noktalara geldiler. Ama tabii ki o 3'te 2'lik kısım daha çok vasıfsız işlerin yapıldığı noktalarda destek verdiler Almanya'ya. Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kalkınmasında çok önemli bir yeri var Türkiye'den gelen işçilerin. Bunu göz ardı etmemek lazım. Zaten nesnel düşünen ve doğrucu insanların neredeyse tamamı zaten Türk işçilerin Almanya'nın kalkınmasındaki katkısını yadsımıyorlar. Bunun hakkını veriyorlar. Bunun söylenmesi de gerçekten önemli bir şey. Bunun takdir edilmesi gerçekten önemli. Birçok insanın aklında gurbetçi ile alakalı ilginç resimler var. Bunun tabii sebeplerinden bir tanesi mesela Kemal Sunal'ın Postacı filmi. Erdal Özyağcılar, Fatma Girik ve Kemal Sunal oynadığı çok enteresan bir filmdi bu. Erdal Özyağcılar işte yıllık iznine o Mercedes'le geliyor. Tirol şapkasını giymiş. Enteresan stereotiplerin insanlara yerleşmesine sebep oldu o film. Ancak tabii ki sadece o film değil. Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkiler hiçbir zaman bitmedi. Birçok insanın herhalde çok önemli bir yüzdenin Almanya'da akrabası vardır diye düşünüyorum. O bağlantı hiçbir zaman kopmadı. Çekilen çileden bahsetmek istersek yani ilk gelen kesim 1961'den 70'e 72'ye kadar olan gelenler, özellikle ilk gelenler çok ciddi sıkıntılar çektiler. Hatta insani şartlarda birçoğu yaşamadı. Bunu da söylemek lazım. Bir nevi kamp gibi, kamp benzeri diyeyim yerlerde çok iyi şartlarda değil yaşamaya devam ettiler. Ortak hijyen alanları vardı, ortak tuvaletleri vardı, ortak yıkanma alanları vardı. İşte ranzalı odalarda kaldılar çok uzun bir süre. Ondan sonra peyderpey işler değişti, yerleşmeye başladılar. Uzun bir süre ailelerini getiremediler. Ailelerin gelmesinde de sorunlar çıktı. Önce eşlere izin verildi. Eşlerin yanında çocuklara izin verildi. Ancak 18 yaşın üzerindeki çocukların gelmesine izin verilmedi mesela. Daha sonrasında 18 yaş üstündeki çocukların gelmesine izin verildi. Kademe kademe bir şekilde oturdu bu iş. Yani 1915'teki Suriyeli göçünle kıyasladığımız zaman çok farklı bir tablo var karşımızda. 1,2 milyon insan girdi 2015'ten itibaren Almanya'ya Suriye krizinden dolayı. 1,2 milyon Suriyeli bu arada. Onun dışında gelenler de vardı. Onların içinde bulunduğu şartlar, onların adaptasyon şartları, onlara gösterilen özen tabii ki 1960'lardan çok daha farklıydı. Tabi bu noktada
1960'ların Almanya'sıyla 2015'in veya 2000'lerin Almanya'sını kıyaslamak tabii ki doğrudan doğru değil. Bunu da ilave etmek lazım. En nihayetinde gurbetçiler Almanya'yı kalkındırmaya çok ciddi katkıda bulundular. Bu katkıda bulunma kelimesine basmak istiyorum. Onlar katkıda bulundular. Çünkü zaman geçtikçe o katkıda bulunmadan başka bir şeye dönüşecek ve dönüştü. Onu muhtemelen ikinci gurbetçi videomda konu edineceğim, konu alacağım. Genel itibariyle gurbetçilerden bu şekilde söz etmek istiyorum. Yani Almanya'nın günlük yaşamında çok önemli yere sahip. Şu an gurbetçi sayısı köken itibariyle söyleyelim. Çünkü bir kısmında Alman vatandaşlığı var. Türk pasaportu yok. Dolayısıyla tam rakam vermek zor ama benim tahminim 3,5 ila 4 milyon arasında Türk kökenli insan olduğu yönünde Almanya'da. Bu ne demek? Her 20 insandan biri Türk kökenli demek Almanya'da. Bu çok ciddi bir rakam. Oranlara baktığınız zaman özellikle sanayi bölgelerinde, yani Doğu Almanya'yı ayırmak lazım biraz. Batı Almanya'da, çünkü işçi anlaşması Batı Almanya ile Almanya arasında, Batı Almanya ile Türkiye arasında imzalandı. Dolayısıyla gelen işçiler zaten Batı Almanya'ya geldiler. Doğu Almanya'ya yerleşme muhtemelen birleşmeden sonra olmuştu diye düşünüyorum veya ondan öncesinde çok nadiren olmuş bir şeydir diye düşünüyorum. Özellikle sanayi bölgelerinde ve büyük şehirlerde yoğunlaşmış bir şekilde Türk kökenli insanları, gurbetçi insanları görebiliyorsunuz. Deyip ilk bilgilendirme videomuzu gurbetçilerle ilgili böyle yapalım. İkinci videomuzda muhtemelen gelecektir. İkinci videomda daha farklı konulara değinmek istiyorum gurbetçilerle ilgili. Şunu tekrardan söyleyeyim. 300'ü çoktan kırmıştık, 300 sayısını abonede. Bir sonraki hedefimiz 400. İnşallah bu video ile birlikte 400'e daha da yaklaşırız. Abone olmayı sakın unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.